Merhaba, hoş geldiniz. Muhteşem bir günden herkese merhaba. Muhteşem mi? Merhaba herkese, sevgili olmazsa döneriz sevdalıları. Şimdi bu bölümümüzün başlığı olarak Arjantinliler ne yiyor, bu adamlar ne yer, ne içer dedik ama neyle başlıyoruz Cansu? Türklerle başlıyoruz. Peki abla yoğurt mayaladı. Şimdi o yoğurdun da tadına, yani ilk böyle testini sen yap dedi. Çünkü çok merak ediyorum nasıl bu kadar sert oldu diye. Batırıyorum yani. Yapıştır. Senin için bırak. Ay bakalım. Ben onun için bırakmadım, fırsat olmadı. Ay gerçekten bir şey söyleyeceğim, deniyorum. Hafif ekşi olabilir, bilinçli, ayranlık olsun dedik. Ekşimez. Bakayım. Hiç ekşi değil. Gayet yoğurt işte. Bizim o cam yoğurtların aynısı. Evet. Ne oldu? Anlayamadığım bir şey var ama biraz şekerli gibi mi? Yok. Biraz buranın yoğurtlarından olabilir. Yani bizimki kadar hiç ekşi değil çünkü. Ama gayet güzel. Ben beğendim. Mükemmel. Türk lezzetiyle günümüze başladık ama bugün... Mükemmel. E, Bir Türk lezzetiyle daha devam edeceğiz. ne Türk lezzeti? Çay içemez miyiz? Çay içeriz. Sen Ondan sonra Çok güzel, da çok güzel. Eline sağlık. Bir tık şekerli ama değil mi? Beğenmedim. Evet. mayayla alakalı. Ama mayayla Mayayla. alakalı. Ama neyle yaptın mayasını? Natural. buranın İşte yoğurdu. Keşke o bizim camdan alsaydık sana. Ben dulce de leche aldım. Onu evden çıkmadan dulce de leche'yi ve mate çayını Şimdi deneyeceğiz. bir Biz şimdi bir dakika. Türk çayı içelim de. Sen dulce de leçene bir anlat bakalım. Dulce de leche'yi anlatacağım ama biraz. Bu nedir Cansu? Evet, yani bugünkü konumuz zaten Arjantinlilerin yöresel yemekleri, içecekleri nelerdir? Bunların üzerine konuşacağız. Çünkü bayağıdır buradayız, hiç de insanlara ne Ya güzel, bir de ne yenir. Çok da şey geliyor yani, sokak yemekleri niye yapmıyorsunuz, işte bu adamlar ne yiyor, sadece et bilmem ne, sokak yemeği yok gerçekten. Ama Böyle şeyler var. Arjantinlilere özel bazı yiyecekler ve içecekler var. Onlardan bahsetmek istedik bu Şimdi bölümde. evde deneyebileceklerimizden başlayıp sonra bir dışarıya doğru çıkacağız neler deneyebiliriz diye. Şimdi dulce de leche ile başlıyoruz. Bunun hikayesini de anlatarak başlamak isteriz. 1829'da askeri bir kampta şekerli süt karıştırılıyor arkadaşlar ve düşman saldırısına uğrayacaklarını sandıkları için onu ocakta unutuyorlar. Bu bir rivayet de olabilir, gerçek de olabilir ve ocakta unutulan şeker ve süt dulce de leche'ye dönüşüyor. Yani böyle bir kıvamda bir şeye dönüşüyor. Buranın yöresel bir tatlısı bu Yani artık. karamel tadında aynı aslında. Karamel nasıl yapılıyor bilmiyorum ama karamele çok benziyor tadı. Ya Fransa'da mesela süt reçeli olarak Ama geçiyor. zaten işte dulce tatlı demek, yani her şeye dulce denilebiliyor. Leche de süt demek. Aslında süt tatlısı yani Süt tatlısı. adı. Yani bizim süt reçeline benziyor ama daha çok karamele benzer bir tadı var. Fena zaten karamel deyince pek hoşlanmıyorlar. Evet, karamel deyince kızıyorlar. Karamel değil, bu dulce de leche diyorlar. Ha, bu şey gibi, bizim çikolatalı pastalar, çikolatalı kekler gibi, bunların her şeyinin içinde dulce de leche var. Hatta çikolata bulmakta, çikolatalı bir şey bulmakta zorlanıyoruz değil mi sevgili Evet. Cansu? Ben de bir tadına pek Dulce sevmiyorum. leche. Yani Ya karamel seven bunu sever mesela. Değil mi? evet, ben başlarda pek sevmiyordum ama şimdi alıştım mesela, böyle günde bir kaşık ağzıma atıyorum. Eğer bir de bu arada bu inek sütünden yapılma, keçi sütünden yapılmışsa eğer çok çok daha lezzetli olduğu Öyle mi? söyleniyor. Evet. Ya güzel. Gayet güzel ama ben burada bütün tatlıların içinde çikolata yerine bunu kullandıkları için artık bir Biraz baydı bayıyor, yani. evet. Çikolata yemek istiyorsunuz. Çok fazla dulce de leche kullanılıyor Arjantin'de. Bu böyle. Ama net bir şekilde şey, milli içecekleri gibi bir şey ya. Milli Yiyecek. yiyecekleri yani. Evet. Evet. Bizim ayranımız, rakımız gibi. Dulce de leche burada öyle bir şey. Şimdi gelelim. Ama o yapılmışı bir daha sıfırdan yapacağız. Şimdi bizim bir önce çektiğimizde yapılmış hali var, zaten pek güzel yapamadık. Yapamadık ya. Bir de doğru yapılmış halini yapalım. Bu nedir? Mate. Mate çayı. Bizim nasıl Türk çayımız varsa, bunu da içtik az önce. Burada Arjantinlilerin de içtiği mate çayı var. Biz nasıl böyle hadi Caddebostan sahiline bir bira içelim diye çıkarız. Onlar da gerçekten hadi parklara çıkalım birazcık mate içelim derler ve yanlarında sıcak suları ve mate bardaklarıyla bir sürü insanı görmesi çok mümkün. Şundan kurtarayım. Evet, şimdi bunun yapılışı, bu şerba, yerba diye yazılıyor. Burada şerba diyorlar. Y'lere ve 2L yan yana geldiğinde. Bu bir toz, bir bitki özü diyelim. Bence önce buna da bombişe Ama sonradan deniliyor. konuluyor. Bu pipetine. Şimdi önce birazcık dakika. şöyle koyacağım. Koydum. Hayır, az önce yapamadığının aynısını yapamıyorsun yine. Şimdi yapacağım. Evet, böyle çapraz bir şekilde yerleştirdim. Bunu da böyle koydum. Hatta üstüne biraz daha mate ekleyeceğim. Yer kalmadı. Yok, kaldı. Evet. Şimdi suyumuzu da
Bu arada çok önemli olan bir şey söyleyeceğim size. Eğer mate içmek istiyorsanız, ki ben Trendyol'dan falan da baktım. Bizimki biraz soğudu ama. Mate var. Çok da pahalı değil. Mate bardağı da var. Bu arada oradan değil de şuradan koymak Komisyon gerekiyor. Ve şeyi geçmeyecek üstü. Onu ayarlayacaksın. Suyu. Otu geçmeyecek. Mesela yeter. Bu bittikçe yenileyeceğiz. Bunu oynatmamak gerekiyor aslında. Suyun derecesinin 70 dereceye geçmemesi gerekiyor. Ki bizimki biraz bayağı bir soğudu. Bayağı bir 40 derece falan bizimki. Ama sıcak oldukça su, şunu söyleyebilirim ki şerba acıyor. Yani acı bir tat geliyor. Bence biraz daha su istiyor gibi. Tabii böyle bittikçe aynen tam olarak o köşesinden koyup içmeye devam ediyorlar. Çok sağlıklı olduğu söyleniyor. Bağırsakları çalıştırdığı söyleniyor. İşte Ali bir gibi tane ellemiyoruz. Ellemiyoruz. Bir tane mateyi böyle atıyorum parkta herkesin elinde bunu görebilirsiniz. Ben de bir Beşiktaşlı olarak çok sevdiğim bir rakip takım futbolcusu Mauro Icardi'nin elinde sürekli mate görebilirsiniz tribünden maçı izlerken. Hatta bir fotoğrafı var, onu koyarız Cansucuğum. Boğaz'da mate içiyor. Benim çok hoşuma gitmişti. Hem çok sevdiğim bir ülke burası, hem çok sevdiğim bir kültür. Onun Boğaz'da birleşiyor olması çok hoşuma gitmişti. Nasıl olmuş peki şu anda? Acı mı? Ne gibi bir tadı var Beysel? Neye benzetebiliriz? Yani hiçbir şeye benzetemeyiz bence matenin tadını. Biraz daha su koyalım, ben de bir bakmak isterim. Biraz yani bizim böyle çok acı bir çay gibi. Tamam. Türk çayı gibi çok acı. Şöyle bir şey. Şimdi belki buna 40 defa daha su ekleyip içeceğimiz için içtikçe bunun tadı seyreliyor. Yani Türkler bunu sever mi? Bence sevmez. Yok, sevmez. Denetsek böyle yolda gerçekten falan yapar. Ya işte bir arkadaşa şey demiştik. Hani bunu içtikçe alışıyorsun abi falan demiştik ya. Buna niye alışayım ben falan demişti. Yani gerçekten sağlıklı olduğu için bir de güzel bir rutin. Hani yemek yemeyi azaltıcı bir şey var. Bu arada şeyi de söyleyebilirim ki çok uyku açıyor. Ben bir gece yemek yemeyeyim de dur mate içeyim, elimde bir şeyler olsun diye mate içmeye karar verdiğim bir gece sabaha kadar uyuyamadım mate içtiğim için. Yine böyle 40 bardak falan. bir de şey galiba bir sosyalleşme aktivitesi, yani işte demin Cansu'nun dediği gibi hadi gidelim biz parkta birer bira içelim gibi. Mesela burada çok içki içmelerine rağmen hiç kimse parkta içki içmiyor. Bir de mesela mate şeyi içiyorlar. anlat. Pandemiden önceki. Bu da bir tane yapıyoruz. Mesela 4 kişiyiz atıyorum şu anda. Bir tane mate bardağımız ve bir tane bombişa deniyor buna. Bir tane bombişamız var. Ben içiyorum. Sonra bana veriyor. Cansu'ya veriyorum. Cansu X kişiye veriyor. X kişiye veriyor. Dönüyor Sonra bu bana böyle. Dönüyorlar yani. Ama değişmiş bu sistem. Yani güzel bir, evet, pandemiden sonra bunu artık herkesin kendi, ama yine hala dönenleri görüyorum yani parklarda. Bu arada güzel bir ritüel. Yani yapılabilir bence. Biz burada atıyorum Türk çayı olmadığı için, biz de günde 40 bardak çay içen insanlar olduğumuz için burada bu yoksa, mesela burada buna alışmış çok fazla Türk arkadaşımız var mate içen. Evet. Düzenli bir şekilde mate içen. Birazdan da sokağa çıkıp başka neler var, neler bilmemiz gerekiyor Arjantin'le Yani ilgili. bu şey gibi bir şey arkadaşlar. Arjantin bayrağı gibi bir şey. Evet. Yani birinin elinde bunu görürseniz hemen Arjantin olduğunu anlarsın. Ya da Arjantinli Uruguaylıdır. misiniz? Ya da Uruguaylıdır ya da Paraguaylıdır. Ama İçinden biri. tabii ki buranın nüfusu yoğun olduğu için genelde Arjantinlilerin elinde görüyorsunuz bunu. Mesela Brezilya buraya bu kadar yakın olmasına rağmen Brezilya'da yok. Hiç yok. Yok yani. Yok yani mate orada Demek şey ki değil. buraya bu üç ülke komşu ya, yani Paraguay, Uruguay ve Arjantin. Buraya gelen İspanyollar ya da buranın yerlileri bunu içiyordu herhalde. O yüzden sadece burada kalmış. Çok da mükemmel bir buluş olmadığı için çok da dağılmamış bence. Şimdi Arjantinliler de izliyor bizi. Altyazı bence koyuyoruz. onlar için mükemmel bir buluş. Çok boklamayalım. Bu şey gibi böyle kahvaltıdan sonra güzel zaman geçirdikleri. Evet. Yanında bir şey yemiyorlar bu arada. Yok, bu bir şey sadece yenmiyor. bu içiliyor. Başka hiçbir şey yenmiyor. Bizim gibi böyle hani çay koydum yanına. Kek börek yaptım. Hayır. Öyle bir şey yok. Evet. Şimdi diğer şeyleri denemek için çıkacağız. İnsanlara da sorabilirsek eğer soralım. Bizim de bilmediğimiz Ne şeyler yiyeceğiz şimdi? olabilir. Ne yapacağız? Nereye gidiyoruz Cansu'cuğum? Hiçbir fikrim yok. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Evet Cansu'cum. Evet Ali'cim. Beni Bodegon'a gidiyoruz. Anlatacaklarım var. Anlat. Bodegon nedir? Anlat. Bodegon aslında burası Arjantin, biliyorsunuz etleriyle çok ünlü bir yer olduğu için küçük etçi. Sadece de et yok bu arada. Sadece et yok ama küçük. Şimdi gidince anlayacaksınız, daha içeri çekeriz zaten. Böyle küçük ne o zaman etçi değilse? Ya böyle genelde şey oluyor. Çalışan kesimin gittiği, çünkü fiyatların diğer yerlere göre daha uygun oluyor. Ve çok da lezzetli oluyor. Mahalle
etçisi. Mahalle restoranı. Bak işte ne kadar meşhur. Ben sordum böyle 18 dolar dedi şunlar için. Ya onlar çok büyük işte. Bunlar Kibar 18 seviyorum dolar. ben. İşte şunlar 10 dolar falan. Bu ne amına hazır yapmışken şey mi yapmış bir tane de? Sarımsaklık. Ha pardon ha. Gracias. Bu arada mahallede zaten gideceğimiz yer. O yüzden Burası neresi? Boedo. Boedo burası. Arkadaşlar o şarkıdan bir kısım koyalım mı buraya? Şu köşe. Aa, Şu köşeyle yani şimdi az önce çıktığımız sokakla bu köşeyle bu caddenin kesişimi. Ya burada adresler şöyle oluyor işte. Atıyorum Gayrettepe'de Murat Sokak'la Hasan Sokak'ın kesişimi. Böyle ızgara biçimli tasarlandığı için bütün şehir her yerde köşeler var. Bu köşede San Juan y Boedo ve eskiden burası tangocuların, çok ünlü tango dansçılarının ve tango şarkıcılarının yaşadığı bir mahalleymiş. Bu o San Juan y Boedo'yu yani San Juan ve Boedo kesişimini anlatan bir şarkı var. şu şarkı darmadan hayat geçiyor. Oygun Işıklı yazmış. Hayır. Tamam. Ondan bir küçük kısım koyarız Bu buraya. ne böyle? Tiyatro oyunu. Ha burası tiyatro işte. Burası tiyatro. Espacio de Teatro Boedo. Burada da böyle bir oyun var. Saat 6'da bu akşam Sabah galiba. cumartesi. Evet. O San Juan y Boedo çok seviyorum ya. Böyle bir yerde oturmaktan dolayı çok mutluyum. Eskiden burası tangonun şeyiymiş yani böyle baba mekanlarından, mahallelerinden birisiymiş. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo. Sevgili Cansu Demirci editte sizlerle olacak. Ya bir tane kanal vardı aslında böyle bir çift. Onlar da şey yapıyorlardı. Bir editi kız yapıyordu, bir editi oğlan yapıyordu. İşte kapıştırıyorlardı. Benim editim mi daha iyi, senin editin İşte sen mi daha? yaparsan kapıştırırsan henüz yapamıyorsun. Evet evet. Bu arada Lan demin hava ne güzeldi. hava buz gibi şu anda. Yemin ederim sıcak havalara geleceğim için kıpır kıpırım. Bu arada bakıyorum Türkiye'de de sıcak hava diyoruz ama hala insanlar mont giyiyordu Evet, en bir son anda baktığımda. soğumuş. Ama böyledir genelde işte Haziran'a giriş. Burada da mesela güneş çok güzel. Gündüzleri benim en sevdiğim havalar soğuk ve güneşli. Akşama güneş gidince tabii soğuk kalıyor sadece. Ha bak avokado fiyatlarından bahsediyorduk. Burada 6 tanesi 2 tane işte 3 ama tanesi 1000. küçücük. İşte bu böyle oluyor boyu. Ahos sarımsak 1000. Sarımsak 1000 Çok iyi. Normalde daha pahalı. Türkiye'de ne kadar? 2 kilo muz 2,5 yani 2,5 dolar. Türkiye'de ne kadardır sarımsak? Bir şöyle demeti. Sarımsak bizde de çok pahalı olmasa gerek Bir ya. ara çok pahalıydı ya lanet olsun. Çin sarımsakları falan çıkmıştı. Nefret etmiştim. Burada da bu arada hani marketlerde falan daha pahalı da böyle sokakta almak lazım işte. Sarımsak, avokado ve muzu sokaktan almak Niye gerekiyor. koşa koşa gidiyoruz da biz? Ne bileyim ben. Bir gaza geldik, dışarısı böyle bir enerjik geldi Enerji değil mi? verdi. Ev böyle bir yaşlı evi gibiydi. Sessiz, sakin. Bir pantolon bağlayalım ya bana şuradan gel. Burası çok Pantolon, pahalıydı nasıl değil mi? fiyatlar? Burası çok pahalıydı değil mi? Yani öyle duruyor. Ben pahalıyım diyor. Şu Öyle kazak duruyor çok değil, güzelmiş. zaten pahalıydı. Buraya girip geri kaçmıştık bir kere. Ha hatırladım. Ya 100 doların altında böyle eli yüzü düzgün bir şey bulmak çok zor Abartma oluyor ya. be. Evet ya kazak 50 mazak. dolar, 60 dolara falan var. Ben işte sana dedim ya dün şey yaptım şimdi Türkiye'ye geleceğim için ben çilek sokağı çok severim. Ama kendime de bu arada şey konusunda söz verdim. Kalacağım. Ucuz şey alıp böyle iki yıkamada yok olacak şeyler alacağım abi. Böyle Vereceğim. pahalı şeyler alıp 3-5 tane şey almak. Gel et fiyatı gösterelim mi? Tavuğun kilosu 90 lira. 3 dolar tavuğun kilosu. Bunlar domuz eti. Bunlar sandviçlik. Asado 6 dolar. Yani bayağı Bifede et. anço aslında en güzel etlerden bir tanesi değil mi? 9 dolar kilosu. 9 dolar kilosu. 1 kilosu. Bence çok iyi. Çok iyi. Evet geldik. Zart diye bağıra bağıra kamerayla girmeyelim Cansu. Küçük bir Şimdi yer burası. El Santo buranın ismi. Allah'tan kimse yok. Bu çok iyi oldu. Şimdi burada en önemli yiyecekleri olan milanesa deneyeceğiz. Böyle bir mekan. Çok şey. Burada daha önce bir çekim yapmıştık aslında. Belki Evet. ben de hatırlayamadım da. Yaptık da bayağı Şöyle oldu. oturalım. Şimdi sipariş verelim ondan sonra geri dönelim. Şimdi menü geldi. Hem menüyü gösterelim size. Şöyle. Ya burada hep her gün fiyatlar değiştiği için arkadaşlar böyle basılı bir menü bulmanız imkansız. Biz şimdi bu milanesa'dan yiyeceğiz. Napolitano deneyeceğiz. İsmin İtalyanca olduğuna bakmayın ama asıl buraya özel olan Supreme alla Napolitano sola. Hani bir şey şu albondigası ben seviyorum. Bizim köftelere benziyor ama daha yuvarlak ve büyük. Bunlar etler, salatalar var. Yani çok bilmediğimiz bir şey yok aslında. Hamon cocido, Rus salatalı salam. Bunlar domuz oluyor. Hamon. Pastalar var, makarnalar var. Makarnalar 5 pizzalar dolar, var. 7,5 dolar. Pizzalar 7,5 dolar, 5,5 dolar. İşte bak empanada gösteririz. 850. Empanada 850 yani 1 dolardan biraz daha az.
Tamam. Ama Fernet de var. İstersen burada içebiliriz. Yok ya başka. Bakarız. Tamam. Yani 3,5 dolara Fernet de var Ya bir burada. de Fernet ne? Onu içeceğiz. Buranın tek yerel içkisi diyebilirim Arjantin için. Bilmiyorum, başka bilmediğim bir şey olabilir belki. Bu arada şimdi diyeceğim şey, yani buranın yerel yemeklerinden bir tanesi olan Napolitana, Milanesa de Napolitana çok ünlü bir şey ve burada da gayet ucuz, 6,5 dolar fiyatı. Hadi deneyelim. Çok aç değiliz, o yüzden bir tane tabak söyleyip ikimiz bölüşeceğiz. İşte bu. Bir şey söyleyeceğim. İşte bu buranın yerel yemeklerinden biri diyebileceğimiz bir yemek. Milanesa de Napolitana. İsmi ne kadar İtalyanca da olsa söylediğimiz gibi. Şimdi deneyelim. Ama zaten İtalyanlar ve İspanyollar yaşadığı için burada İtalyanca olacaktı ya da İspanyolca olacaktı yani. Aşırı büyük, aşırı büyük. 6,5 dolara şov yapmışlar. İşte ne var? Tavuk. Salam var üzerinde Salam, ve burada kaşar kaşar. var ve domates sosu var. Aslında Napolitana, pizza Napolitana olduğu için adı Napolitana. Güzel. Burada ben yiyorum ya. Bizim eve yakın ya burası. Burada hep yiyorum ben bir şeyler. Evet sevgili dostlar. İşin sonu böyle geldi. Kafamın yarısını çekmiyorsun. Şu an yemeği çekiyorum çok biraz. Galle ödeyim mi la bu? Galle galle. Biz işte ekmeksiz de yiyemiyoruz da pek. Galle galle diyorum. Arkadaşlar biz üniversitede aynı okuldaydık. Cansu'yu biliyorsunuz. Tiyatro bölümünde okuyorduk. Benim mezun olduğum sene Cansu da 2. sınıftaydı. Çok sevdiğimiz sevgili hocamız Selçuk Göldere vardı. Çok önemli bir tiyatro insanı. O bir oyun yönetti. Bizim bitirme oyunumuzdu o. Galileo, o yılda şey miydi? Astrofizik yılı mıydı? Evet, Neydi? Öyle bir şeydi. O yüzden Galileo'nun hayatını oynuyorduk. Çok da güzel bir oyundu ve kilisede oynamıştık falan, mükemmel. Çanakkale'deki öğrenciler, halk gelip izliyordu. Ben de Galileo'yu oynamıştım, bir arkadaşımla dönüşümlü oynuyorduk. Oyun da bayağı izlendi falan. Neyse bir gün böyle bir yerde yürüyoruz alışveriş merkezinde. Kilisede oynanıyor bu arada oyun. Kilisede oynanıyor. Bir gün karşıdan böyle bir AVM'de, sen var mıydın? Hayır. Hatırlamıyor musun? Bir AVM'de yürüyoruz böyle, neyse bir şey geziyoruz böyle. Karşıdan 4-5 tane tip geliyor böyle, öğrenci. Böyle beni gösterip böyle yaptılar. Aa, Galileo değil mi la bu? Ben de evet deyip selam vermiştim onlara. Çok komik. Çanakkale'de tiyatroyla ünlü olduk yani. Galileo değil mi la bu? Güzel yani. Çok böyle hani olayı var mı? Şinitsel ya bizim. Yani şinitselin üstüne kaşar, salam konmuş ve bir domates sos eklenmiş. Ekmek isteyeyim mi ya? Değil mi? İstemeyin, böyle yeniyorsa böyle yiyin. İstersen ekmekle yiyebilirsin yani. Ama tavukları çok enteresan, tadı böyle çok taze, çok güzel. Tavuk tadı alıyorsun yani. Evet, hiç içesiniz olmamasına rağmen YouTuber'lık çok zor ya. YouTuber'lık çok zor. Sırf size göstermek için Fernet söyledik. Fernet diye yazılıyor. Ama burada Fernet Ben diyorlar. Fernet diyorum. Ben de Fernet diyorum. Biz burada değiliz sonuçta. O yüzden Fernet diyebiliriz. Şimdi içiyorum. Yani Bu şey vardı ya, şat yaptığımız şeyin adı neydi? O ilaç gibi olan. Kötü. Evet, anladım. Anladınız. yeşil. Yeşil, yorumlara yazın. O ona benziyor biraz. Zaten şimdi ben araştırdım, tarihine baktım biraz. Fernet Branca markanın adı. Bilmem ne Branca diye bir adam bulmuş bunu ilaç yaparken. Önceleri zaten ilaç diye geçmiş. Sonradan bakmışlar ki içiliyor. 1900'lerin başında da Arjantin'e satış yapmaya başlamışlar ve burada bir fabrika kurmuşlar. Daha sonra herhalde ünü burada yürümüş. Buradan dünyaya meşhur olduğu için bir Arjantin yerel içkisi olarak geçiyor mu yerel içkisi? Geçiyor abi. Arjantin'in neyi var dersen Fernet derlerler. Evet. Derlerler. Böyle şu kadar Fernet koyuyorsunuz içine. Üstüne de Coca-Cola koyuluyor. Bir de başka bir şeyle de içiliyor değil mi? Bir de sodayla ve içilmiyor, kolayla içiliyor %90 olarak. Çok şekerli oluyor işte kola koyunca Yani da. işte içki biraz sert bu arada. Yine %40 falan herhalde alkolü. Ama Coca-Cola, ya bir yerel içecek Coca-Cola ile içilebilir mi arkadaşlar? Suyla içilir. Suyu koyarsın, rengi değişir. Benim bildiğim yerel içki budur yani. Yani çok fazla içilmiyor açıkçası. Böyle çok, çünkü atıyorum bundan 4 bardak içtin abi. 1 litre kola içmiş oluyorsun yani ve şeker koması. O yüzden böyle bir tane sert, hemen hızlıca kafayı bulayım kafasında içiyorlar bunlar da zaten. Bir de burada marçalar var. Marça nedir? İşte insanların protesto yapmak için sokağa dökülmeleri anlamına geliyor.
O zaman şey görüyorsunuz, böyle büyük 2,5 litrelik kola şişelerini kesiyorlar ortadan ikiye ve ona böyle Fernet kola karıştırıp buzla birlikte Evet. böyle yine mate mantığında düşünün. Herkes elden ele onu içmeye devam ediyor. Ve alkol derecesi de oldukça yüksek olduğu için gerçekten bir bardak bilesiniz kafanız birazcık güzelleşmeye başlıyor. Bunu da size göstermek için söyleyelim dedik. Fiyatını da hesabı söyleyince. Ya bir şişesi $10. Burada da bardağı $4 falandır. 4-5'tir, 3'tür, Yoktur. 4'tür. 3,5 falan. Evet, 3,5 iyidir. Max. Şişesi 10-12 Ya galiba. geçen gün buraya geldik bu arada. Bu mekan hakkında da hadi burayı ünlü Ya edelim. burası mükemmel bir yer. El Bander'in buranın Bir de ismi. şöyle bir özelliği de var. Buraya ilk geldiğimizde bir arkadaşla buluşmuştuk. Herhalde Arjantin'e ayak basışımızın 2. ya da 3. günü filandı. İlk burada buluşmuştuk. Ben bayılıyorum buraya. 100 yıllık bir kafe. Ya onun öncesinde şunu söyleyeyim. Biz dünden evvelsi gün çok yakın güncel bir tarih olduğu için söyleyeyim. Mayıs ayı içinde. İşte 3 şişe çok güzel şarap söyledik. Kilka marka. Benim çok sevdiğim bir şarap. Böyle 8 bira falan söyledik ama tabii ki 33'lüktü biralar. Bence 33'lükten biraz fazlaydı. Evet. İşte 8'den daha fazla da olabilir. Kocaman bir tabak. Onun da fotoğrafını koyarım. Bir böyle ortaya bir şey söyledik. İşte peynir. Ya bizim şey gibi bira tabağı gibi oluyor ya. Bunlarda işte peynir, sosis, köfte vardı. Patates. Peynir, parmak peynirciklerden vardı. Patates kızartması vardı falan, böyle dev gibi bir şeydi yani. 8'den de fazla 10 bira da olabilir. Çünkü 2 bira söylüyorsunuz. Burada bir promosyon var. $2,5 geliyor ve gerçekten böyle artesanal biralar, çok güzel tatları. Toplam gelen fiyatı söylüyorum. $50. 4 kişiye. Yani kişi başı $12,5 tutuyor. Bütün gece böyle 3 şişe şarap, 8 bira, ortaya koca tabak falan. Gelen fiyat buydu. İyi içmişsiniz 4 kişi Cansu Hanım. Sen de vardın canım. Aa, ben de vardım. Bir de şurada bir tane başka bir mekan var. Orası da öyle çok ucuz. Almagro'da burası. Ucuza bir şeyler yemek içmek isterseniz de tavsiye ederiz. Ali Dayı'dan tavsiyedir. Bütün gün tabii ki bir şeyler yiyip içemeyeceğimiz için, midemiz almayacağı için hemen size başka neleri var. Lokro var mesela. Lokro nedir? Lokro bizim bayağı kuru fasulye, etli kuru fasulye ama bunlar mısırla pişiriyorlar. Özel günlerde yapıyorlar galiba. Lokro var. Empanada zaten çok bildiğiniz bir şey. Empanada Poğaça. var. Asado et. Onu da biliyorsunuz artık bizi takip edenler. Onun dışında hani nesi meşhur ya buranın hani? Ya yani aslında İspanyol ve İtalyan oldukları için işte Pizza. makarnaları, pizzaları meşhur. Margarita pizza ile alakalı bir güzel bilgi verebilirim istersen. Lütfen. 1. Umberto, İtalyan kralı, eşi var, adı Margarita. Bu kadın Fransız elitlerinin bu Fransız yemeklerinden sıkılıyor. Bir gün bir seyahate gidiyorlar. Halk ne yiyor? Pizza yiyor. Bana diyor ki en güzel pizzadan yapın getirin bakayım halk ne yiyormuş diyor. Fakirler diyor. Birkaç tane yapıyorlar buna. Bu tabii biraz şehir efsanesi, tam kesin değil bilgi. Ama şeyi seviyor. Margarita pizzayı seviyor. İşte peynir ve domates soslu oluyor değil mi Margarita? Hı-hı. Onu çok sevdiği için tamam bana Margarita yapın, bana Margarita yapın diyor. O pizzanın adı Margarita oluyor. Ben sana sandviçin nereden geldiğini söyleyeyim mi? Böylece bir bilgi Evet, daha adamın var. soyadı sandviç değil mi? Ben biliyorum onu. Evet, adamın soyadı sandviç ve adam kumarbaz bir İngiltere mi? Tam olarak hangi ülkenin kralı olduğunu bilmiyorum. Ya kral ya prens. İkisinden biri. Adam kumar oynadığı için sadece böyle hızlıca yiyebileceği Hadi şey canım. sandviç var. Soyadından geliyor adamın. Sandviç. Sandviç oluyor yani Oha. onun. Oradan Çok iyi. geliyor sandviç ismi. Ay, Kumarbaz harika. bir Harbi mi? kralın isminden geliyor. Bu da böyle bir bilgi olsun. Güzel information vermiş olduk iki Bu tane. arada bizim hatırlamadığımız ve söylemediğimiz eminim çok fazla tat vardır. Sizin bildikleriniz varsa da. Ya ama işte ne dersen de sonu ya İtalya'ya bağlanıyor ya İspanya'ya Evet. bağlanıyor. Mesela tortalar var. Tortilla, İspanyol. Ya İspanyol Patates. omleti mi denir ona böyle Ya patates kaplı, içi yine Yumurta. mozzarella, yumurta dolu. Onlar bir şey. çok fazla var. Bizim unuttuklarımız varsa da yorumlara yazarsanız seviniriz. Bölümümüzün sonuna geldik artık diyebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz biraz fernet içelim. Kafamız çok güzel oldu ya. Olmadı ya, saçmalama. Bir tane söyledik size göstermek için bu arada. Gündüz istemiyor. gündüz değil de saat 6. 6. O zaman çarşamba günü Doğum günü partisinde buluşuyoruz Ali'nin doğum günü sürpriz partisi. olsun ya. Sürpriz olmasın, parti Tamam, bu. çarşamba günü benim doğum günüm. Hep beraber çarşamba günü saat 21'de beraber goy goylayalım, eğlenelim. Bekleriz. Ekleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye saatiyle akşam 9'da, buranın saatiyle öğleden sonra 3'te görüşmek üzere.